Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz, anlatımını yapmamızı istediğiniz bir etek modelini paylaşacağız sizinle. Modelimizin yapım aşamasında kullandığımız malzemelerimiz 2 numara tığ ve elimizde böyle renkleri olan küçük koton iplerden kullanacağız. Siz de elinizde bulunan örgü iplerinden kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz bu modelde. Yapımı çok basit. Kısa sürede yapabileceğiniz, çok tatlı, hediye olarak kullanabileceğiniz, kendinize, bebeklerinize yapabileceğiniz, kızlarınıza yapabileceğiniz çok tatlı bir model. Şimdi yapım aşamasına hep birlikte geçebiliriz. Modelimizin başlangıcında şöyle bel kısmındaki lastik örgüyü yapacağız. Bunu istediğiniz gibi zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde genişliğini, uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi yaptığım modelin yani istediğiniz ölçülerdeki modelin sayısıyla kendi ayarladığım ölçüsüyle yapacağım. Şimdi şöyle öncelikle 14 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 14 tane zincir çektik. Şimdi şöyle yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. 1, 2, 3 ve 4. zincire batıp trabzan yapıyoruz. Bu birinci trabzanımız. Toplam 10 tane trabzan yapacağız. Hemen yanındaki zincire batıyoruz. İkinci trabzanımızı yapıyoruz. Hemen yanına 3. Yanına 4. Toplam böyle 10 tane yapacağız. Sen çok iyi bir ablasın Derya. Ama annen onu affetmeni istemiyor. Bu yüzden de her şeyi sana olduğundan daha kötü göstermeye çalışmış. İçine düşmüş. Artık sen bunu bilsen iyi olur. Böyle mi söyledin? Evet. Şimdi kendini affederse belki bunları karşılıklı konuşursunuz. İlk bunu söyledin sen. Benim bunu mutlu etmiyorsun. 10 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle modelimizi çeviriyoruz ve şu battığımız normalde mesela hemen boşluklara batıyorduk ya, yani yine isterseniz tabii ki boşluklara batabilirsiniz ama şu görüntüde istenildiği için etek biz de aynı şekilde yapacağız. Yani şöyle ipimizi doluyoruz. Hemen şu arka kısım var ya, şöyle önde 2 tane ilmek görüyorsunuz zaten. Şöyle ipli ayarlayalım. Şu görmüş olduğunuz arka ilmeğe batıp ilk trabzanımızı yapıyoruz. Bu birinci trabzanımız. Yine hemen yanında şöyle arkadakine ipimizi geçirip ikinci trabzan. Aynı şekilde yine hemen bu şekilde devam ediyoruz. Yine 10 tane trabzan yapıyoruz. 3, 4, Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız Ömer Bey? Ya bir şey söyleyeceğim. Şu Bey Hanım'ı çıkartsak mı aradan? Valla toplantıda gibi hissediyorum kendimi. Yani çok samimiyetsiz geliyor bana. Olur tabii Ömer Bey. Ama Ömer. Eski eşim Arzu. böyle 10 tane trabzanımızı ikinci sıramızda yaptık. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde modelimizi çeviriyoruz ve aynı şekilde ipimizi dolayıp yine hemen şu arkadaki ilmeğe geçirip trabzan yapıyoruz. Tekrar ikincisine, Tatlı sevecen bir kadındır. Yani evliliğimizde de biz böyle hiçbir sorun yine aynı şekilde üçüncüsüne. tefek şeyler var. Bu şekilde her sırada 10'ar tane trabzan yapıyoruz. Ama bu alışveriş. Söylediğim gibi illa 10 tane olmasına gerekmiyor. Siz istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ay bir de bunları Ali Çiçeği yapıyor. Bu zavallı çocuk. Eve gitmek istemiyor annesinin yanına.
Durum bu. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Ben böyle bodoslama dağıldım konuyu ama. Ve sonuncuya batıp 10. trabzanımızı yaptık yine. Yine aynı işlemi yapacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. Ve tekrar modelimizi çevirip yine arka boşluklara batıp bu şekilde bel kısmındaki lastiği istediğiniz ölçüde uzunluğunu yapabilirsiniz. Biz şimdi bunu buradaki istenilen sipariş edilen modeldeki uzunluk ölçüsüne getirelim. Videomuza bu şekilde devam edelim. Bu şekilde toplam 42-43 sıra kırmızı ipimizle bel lastiğimizi istediğimiz ölçüye getirdik. Şöyle ben size uzunluğunu da söyleyeyim. Bizim yaptığımızın ölçüsü 40 santim. Bunu dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şu renklere geçeceğiz. Alt kısmında yapacağımız modelin adı da kolay su taşı modelimiz var. Bununla ilgili videomuz da var. Şimdi bu eteğimizde uygulayacağımız model de bu. Biz şimdi renklerimize başlayalım. Bu sıralamada yapmak zorunda da değilsiniz. Aynı şekilde tek renk de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Biz şimdi şöyle bu renke geçiş ve yapım aşamasına geçelim. Şöyle bitirdiğimiz yerden modelimize başlıyoruz. Başlamadan önce ben hep bir zincir çekiyorum. Sabit kalsın. En azından sökülme ihtimali olmasın diye. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. İlk olarak şöyle şurada zincirimizin tepesine batıp ipi sabitleyeceğiz. Şöyle geçirdik. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Bu hem sabitleme 1, 2 ve 3. Şimdi buradaki gibi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizi de şurada her sırada yaptığımızda bir boşluğumuz var ya, hep oraya kuracağız. Şöyle ipimizi doladık. Hemen şu ilk boşluğumuza şöyle bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra araya 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha. Daha sonra yine ipimizi doluyoruz. Şöyle ikinci sıramızın başlangıç yeri var ya, yine aynı şekilde oraya batıp bir trabzan yapıyoruz. Ve yine araya 2 zincir ve yine aynı boşluğa bir trabzan daha. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşuyor. Şimdi tekrar yine hemen yanındaki boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir ve aynı boşluğa bir trabzan daha. Bu şekilde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Aralarda şöyle, yani bu boşluklara geçerken zincir yapmıyoruz. Aynı boşlukta trabzan yaparken iki trabzan arasında 2 zincirimiz var. Yine aynı şekilde hemen yan boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz ve yine bir trabzan daha. Bu şekilde boşluklarımıza aynı modeli uygulayalım. Sıra sonuna kadar biz de ilerleyelim. Sıra sonunda hem bitişi hem de diğer renge geçiş işlemiyle ikinci sıramıza başlayalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde aynı işlemi yapmaya devam ettik. Şimdi yine şu sıramızın sonunda boşluğumuza yine aynı şekilde bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve bir trabzan daha. Yine şu başta yaptığımız işlem vardı ya, hani en baştaki zincirin tepesine batmıştık. Sonda da yine aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle ipimizi dolayıp zincirin tepesine batıp trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde ilk renkle ilk işlemimizi yapmış olduk. Şimdi ikinci renge geçeceğiz. Şöyle ikinci rengimizle de aynı işlemleri yapacağız yine. Başlamadan önce bir zincir çekiyoruz. Ve şurada ilk zincirimizin tepesine battığımız ve zincir çektiğimiz yere tekrar yine tepesine batıyoruz. Şöyle ipi geçirip 1, 2, 3 tane zincir çektik. İkinci sıramıza
başladık. Yine ipimizi dolayıp şu boşluğun içerisine bir trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha. Bu şekilde ikinci sıramıza başladık. Aynı işlemi burada da devam edeceğiz. Yine yanındaki boşluğa ipimizi doluyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir ve tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha. Bu işlem, yani bu V'leri bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yine hemen ipimizi dolayıp sıradaki boşluğa aynı işlemi uyguluyoruz. Bu sırada da yine bu işleme devam edelim. Sıra sonunda yine bir kez daha sırayı bitirme işlemini yapıp bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra tekrar 3. sıraya başlama işlemiyle videomuza devam edelim. Sıramızı ilerlettik. Yine son kısımdayız. Aynı şekilde şöyle boşluğumuzun içerisine bir trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz ve tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha. Şurada son bitirirken yaptığımız tek trabzan vardı ya, aynı şekilde ilk sırada nasıl tepesine batıp trabzan yaptık. Yine tepesine batıp bir trabzan yapıyoruz ve bir zincir çekip bu sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi 3. sıraya başlama işlemini de göstereyim. Daha sonra zaten aynı işlemi sürekli tekrarlıyoruz. Aynı işlemle istediğiniz renklerde, istediğiniz ölçüde eteği ilerletebilirsiniz. Şimdi tekrar bir renkle daha şöyle başlayalım. İlk zincirimizin şöyle tepesine batıp yine bir zincir, 2 zincir ve 3. zincirle 3. sıramıza başladık. Boşluğa yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz ve tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha. Aynı şekilde yine yandaki boşluğa hemen tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Yani sürekli bu şekilde eteğimizi renkler ekleyerek ilerleteceğiz. Aralara 2 zincirle bu sıramızı da aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi biz hem bu şekilde ilerletelim hem de birkaç böyle renklerle eteğimizin boyunu da yapalım. Daha sonra en son etek ucu işlemiyle ve şöyle ilik kısımlarıyla videomuza da devam edelim. Eteğimizi bu şekilde ilerlettik. Size santim ölçüsünde vereyim bizim ne kadar yaptığımızı, ama dediğim gibi yine istediğiniz şekilde uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle 20 santime denk geliyor bizim modelimiz. Son olarak şöyle etek ucunda hem son sıramızı hem de kapanış sırasını yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde zincirimizin tepesine batıyoruz ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra bu boşluğumuz var ya, V yaptığımız boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra şu 2V'nin ortasında görmüş olduğunuz şu boşluğun içerisine bir tane şöyle sık iğne yapıyoruz. Yine ipimizi doluyoruz tığımıza ve aynı şekilde boşluğun içerisine 1, 2 ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde 2V'nin ortasındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Boşluğa yine 1, 2 ve 3 ve yine aynı şekilde 2V'nin ortasındaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde etek ucunu yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra eteğimiz tamamlanmış oluyor. Sadece ilik kısmını yapacağız ve püskül yapmak kalıyor.
Aynı işlemi etek ucunda devam ettirelim. Videomuza püskül yapımıyla ve ilik yapımıyla devam edelim. Şimdi etek kısmını bitirdik. Düğmeler için burada ilik kısmı yapacağız. Düğmelerimizi şöyle bu tarafa dikeceğiz. Düğmeler için karşı tarafında burada da ilik kısmı yapacağız. Bu tarafta da püsküllerimiz olacak. O yüzden biraz da uzun bıraktım burayı. Şimdi şöyle yine kırmızı ipimizle bir zincir çekiyoruz. Hemen burada ilk zincirimizin tepesine batıp şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektik. Daha sonra 1 2 3. boşluğa şöyle sık iğne yapıyoruz. Daha sonra hemen yanına şöyle 1 2 ve 3 tane sık iğne yaptıktan sonra yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve bunu sonuncu şöyle ilmeğimize batıp şurada beyazla karıştırmayalım. Yine bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip böylelikle ilik kısmında iliği geçireceğimiz yeri de şöyle gördüğünüz gibi hazırlamış oluyoruz düğmelerimiz için. Şimdi bu tamam. Yani burasını tamamladık. Daha sonra ipleri zaten iğneyle kaybedeceğiz. Şöyle püskül için bir iki örnek gösterelim. Püskül yapımında şöyle şurada kahverengi de yapacağız. Bir tane pembeye yapalım. Şöyle şuradan geçiriyoruz. Daha sonra şurada uzun bıraktığımız ilmeği de alıp şöyle arasından geçirip bu şekilde püskül yapıyoruz. Daha sonra bu püsküllerin boyutunu da hepsi bittikten sonra eşit bir şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. Aynı şekilde diğer yerlere de yapıyoruz püsküllerimizi. Biz şimdi bu püskülleri de bitirelim. İplerimizi de şu köşelerde kalan iplerimizi de yok edelim. Aynı şekilde şuraya ilik kısmına birazcık şöyle şu kısmına da şöyle düğmelerimizi taktıktan sonra eteğimizin son halini görelim. Düğmelerimizi de taktıktan sonra gördüğünüz gibi eteğimiz son halini aldı. Püsküllerimizi de bu şekilde boylarını ayarladık. Artık tamamen hazır. Bu şekilde modelimiz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Soru, görüş ve önerilerinizi bizimle yorum kısmından paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Yine aynı şekilde bizden istediğiniz modelleri yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Instagram hesabımızdan da istediğiniz soruları ve sipariş vermek istediğiniz modelleri bizimle iletişime geçerek sağlayabilirsiniz siparişlerinizi. Tekrar deneyeceklere kolay gelsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.